Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içli köfte tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri açıklamalar kısmına miktarlarıyla beraber yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. İçli köftemizin yapımına başlayabiliriz. Köftemizin iç harcı için bir tava ya da tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Soğanlarımı yemeklik doğradım. Öncelikle soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Soğanlarımı bir miktar kavurduktan sonra içerisine kıymamı da ekliyorum. Şöyle kıymanın rengi dönene kadar biraz da kıymayı çevirelim. Hemen hemen kıymamın rengi döndü. Bu aşamadan sonra şöyle baharatlarımı atacağım. Bunları açıklamalar kısmına yazacağım, miktarlarını ve neler olduklarını. Sizler de damak tadınıza uyan baharatlardan eklemeler yapabilirsiniz. İçerisine yine bir miktar tuz atıyorum. Damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Ve yine içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Bunları da güzelce harmanlıyorum. Şimdi ocağımın altını kısa aldım. Tenceremin de kapağını kapatacağım ve kıymalarımın suyunu salıp tekrar çekmesini bekleyeceğim. Kıymalarımız suyunu salıp çekti. Bu dibindeki yağı arkadaşlar, suyu değil. Şimdi bu aşamadan sonra maydanoz ekliyorum ve ceviz ekliyorum. Ceviz de arzuya göre seviyorsanız koyun. Ben seviyorum. Cevizi bir miktar daha ekleyeceğim. Bunu bu şekilde 1-2 dakika daha kavurup ocağın altını kapatacağım ve köftemin içini soğumaya bırakacağım. Dış hamurunun hazırlığı için bir tencereye ya da bir kaba 1 su bardağı ince köftelik bulgurumu koyuyorum. Yarım su bardağı irmik koyuyorum ve öncelikle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tekrar bir alt üst edeceğim. Ve bu iki ürünü ağzını kapatıp 25 dakika demlendirelim. Bulgur ve irmik şiştikten sonra bunları bir karıştırma kabına alıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizler hamurunuzu rahat bir şekilde hangi kapta yapabilecekseniz, yoğurabilecekseniz o kaba alın. Ben bu tarz kaplarda çiğ köftedir, hamurdur, içli köftedir daha rahat yoğuruyorum. Çiğ köfte tepsiniz varsa onlarda daha rahat edersiniz. Hatta hamur yoğurma makineniz varsa onda da hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hangisinde daha rahat ediyorsanız. Şöyle biraz karıştıralım. Şimdi içerisine 1 adet yumurta, baharatlar açıklamalar kısmına yazacağım. Domates ve biber salçası ve tuz ekliyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Diğer malzemeleri eklemeden bu haliyle hamurumu 20 dakika boyunca yoğuracağım. Burada kenarda bekleyen unumuz da var. Onu daha sonra ilave edeceğim. Burada püf nokta hamur arkadaşlar. Hamuru çok güzel yoğurmanız lazım. Hamurumuzu 20 dakika yoğuralım. Hamurumuzu 20 dakika boyunca yoğurduk. Şimdi içerisine yavaş yavaş un ekleyeceğim. Şöyle aldıkça. Hamurumu un koyduktan sonra 10 dakika daha yoğurdum. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar da su koyacağım. Biraz hamurumu toparlayacağım. Hamurumuz hazır. İçimiz hazır. Şimdi köftelerimizi yapmaya geçebiliriz. Köftelerimizi yapmak için hazırız. Şimdi şöyle elimi öncelikle hafif suya batırıyorum. Daha sonrasında mandalina büyüklüğünde hamurumdan alıyorum. Önce yuvarlak hale getirdim. Elimi de bu sırada mutlaka ıslatacağım. Önce yuvarlak hale getirdik. Daha sonrasında da şöyle uzunlamasına bir hale getiriyorum. Elimi şu şekilde suluyorum. Yukarıdan içeri doğru parmağımı soktum. Şöyle parmağımı şu araya bastıra bakın şuralara bastıra hamurumu açıyorum. Mutlaka arada elimi suya sokuyorum. Zaten çok kolay ve rahat bir şekilde açıldığını fark edeceksiniz sizler de.
Açtıktan sonra içerisine hazırladığımız kıyma harcımızdan koyuyoruz. Kıyma harcımı iyice soğuttum. Buzdolabına koydum. Ilık olmasın. Harcımı koyduktan sonra burada yine ellerimi ıslatıyorum ve burayı kapatıyorum. Şöyle avucumun içiyle döne döne yukarı doğru çektim. Elimi mutlaka ıslatıyorum. Çektim. Şu fazlalığı aldım. Burayı sivri hale getirdim. Dönüyorum. Tekrar elimi ıslattım. Diğer tarafı bozmadan buradan da bir sivrilik vereceğim. Ve köftem hazır. Bir tane daha yapalım. Elime mutlaka su aldım. Mandalina büyüklüğünde hamurumdan aldım. Hamurumu önce yuvarlak hale getiriyorum. Daha sonra silindir şekline getiriyorum. Elimi mutlaka suluyorum. İçerisine parmağımı geçirdim. Döne döne açıyorum. Şöyle bastırıyorum arkadaşlar, bakın. Şu kenarlara bastıra bastıra ilerliyorum. Bir taraftan da diğer ucu biraz açmaya çalışıyorum. Şurayı da sulandıralım mutlaka. İstediğimiz inceliğe geldiğinde içerisine kıymalı harcımızı koyuyoruz. Elimizi yine sulandırdık. Buradan çevire çevire kapatıyoruz. Şöyle fazlalığı aldım. Burayı sivrilttim. Bu taraf tamam. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafı da şöyle. Diğer tarafı da sivriltiyorum ve işlemimi bitiriyorum. Bir tane daha hazırlayalım. Mandalina büyüklüğünde aldım. Önce yuvarlak hale getirdim. Sonra silindir hale getiriyorum. Elimi sulandırdım. Parmağımı sulandırdım. İçeriye girişimi yapıp şöyle çeviriyorum. İlk defa yapıyorsanız acele etmenize gerek yok. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. Yeterli incelikte açtıktan sonra içerisine dolduruyorum harcımı. Elimi mutlaka sulandırıp burayı kapatıyorum. Döne döne. Şuradan fazlalığı aldım. Diğer tarafa geçiyorum. Bu şekilde bütün köftelerimizi hazırlayalım. Bir tencerede ya da tavada derin yağda köftelerimizi kızartacağız. Yağımızı iyice ısıttığımızdan emin olalım, yoksa köftelerimiz çatlar. Deneme amaçlı şöyle bir tane atacağım. Evet, yağım istediğim sıcaklığa gelmiş. Altı kısık olmasın arkadaşlar. Ve içerisine atarken çok fazla doldurmayın. Yağın ısısı düşmesin. Arkası önü güzelce kızarana kadar derin yağda kızartacağız. Kızaran köftelerimi şöyle çıkartıyorum ve yağlı kağıt serdiğim bir kaba alıyorum. Hiçbirisinde çatlama yok gördüğünüz gibi. Ben hepsini kızartmayacağım. Bazılarını da haşlayacağım. Adet olarak 14 tane çıktı. Birkaç tanesini kızartalım, diğerlerini haşlayalım. Haşlarken de kaynattığınız suyun içerisinde haşlıyorsunuz. Daha sonrasında üzerine tereyağı yakıp döküyorsunuz. Şimdi kızartacaklarımı kızartayım. Daha sonrasında servise geçelim. İçli köftemizin yapılışı bu kadardı. Şöyle size içini de göstermek istiyorum. Bakın, böyle yağlar akacak bundan. Hiçbirisinde de çatlama olmadı. İnceliği de gayet iyi. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.